Selamlar herkese. Şu anda Bakü'deyiz. Videoya buradan başlamak istedim. Çünkü Karabağ Savaşı'nın ganimetleri arkamdaki parkta sergileniyor. Bu savaşın ardındaki gerçekleri bu videoda hep birlikte keşfedeceğiz. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Burada Karabağ'ın topraklarında savaşın acımasız yüzüyle karşı karşıyayız. 27 Eylül 2020 sabahı bu güzellikleri nasıl bir felakete dönüştüğünü tahayyül edebiliyor musunuz? Tarih boyunca huzur içinde yaşayan insanlar aniden savaşın pençesine düştü. Siz de sağ olun ki böyle cavanlar gedirler. Sağ olun ki ağbirçəklərimiz gedirler. Evet. Bu yolu hep görürler. Burası Harbi Ganimetler Parkı. Ermenistan Savaşı'nda ele geçirilen tank, füze ve Ermeni teçhizatları bu parkta sergileniyor. Burada bir sürü tank var ve hepsi de Ermeni teçhizatı, Ermeni tankları, araçları arkadaşlar. Bu gördüğünüz aracın adı Ural 375'miş. Böyle içeriği göstereyim sizlere. Bakın içerisi nasıl. Orada düşüp patlamayan füzeler var. Bu da bu füzelerin bir örneği. Bu düşüp patlamayan füzelerden bir tanesi. Şimdi yanına gidiyorum. Bakın ne kadar uzun. Hemen hemen benim omuz hizama kadar geliyor ama füzenin hemen yarısı toprağın altında kalmış. Bu patlamayan bir füze. Bir aracın içine füze düşmüş ama füze patlamamış. Tam böyle motor kısmına denk gelmiş füze. Bakar mısınız? Bu da patlamamış bir füze. Bir evin salonuna düşmüş. Hatta fotoğrafını bile çekmişler. Bakın burada fotoğrafı var. Onca askerlerin bu tankların, araçların içerisinde öldüğünü bilmek insanın tüylerini ürpertiyor. Şu an arkamda gördüğünüz Karabağ Savaşı'nda Ermenilere ait bir savaş tankı. Üstünde kütükler var. Kütükler, tank çamura battığında kütükleri yerinden söküyorlar. Altına koyup tankı öyle çamurdan çıkartıyorlar. Şu gördüğünüz aracın arkasında bir sürü mermi izleri var. Savaşın ne kadar acımasız olduğunu görüyor musunuz? Haydi gelin bir de yakından görelim. Maalesef Karabağ 30 yılı aşkın bir işgal altındaydı ve bu işgalin bir bedeli olacaktı. Bu da bedeliydi. Bu askeri aracın bir de içerisini göstereyim sizlere. Haydi içeri girelim. Şu anda üstüne oturduğum bir mermi sandığı, mermi teçhizatı, mermileri falan koydukları sandıkmış bu. Çok yaratıcı yapmışlar arkadaşlar. Hepsini değerlendirmişler. Kutuyu böyle açayım sizlere. Bu bir mermi sandığıydı. Yani teçhizatların koyulduğu yer. Böyle bank yapmışlar. Gerçekten çok yaratıcı. Bakın arkamda Karabağ Azerbaycan'dır yazısı var. Yazının hemen arkasında böyle beyazlık, siyahlık var. Onu yakından göstereyim sizlere. Bakın bunlar da savaş araçlarından ele geçirilen Ermeni plakaları.
Karabağ Azerbaycan'dır yazısının hemen arkasına yapıştırmışlar. Savaşın her türlüsü kötü, savaşın her türlüsü kötü arkadaşlar. Keşke savaşlar hiç olmasa, hiç kimse ölmesi. Maalesef savaşlarda savaşın kazananı yok. Savaşta masumlar ölüyor arkadaşlar. Burada olmak gerçekten çok garip hissettirdi. O zaman da yaşanan olaylar insanın gözünde canlanıyor. Orada yaşayan insanlar neler yaşadı bunu asla anlayamayacağız. Haydi şimdi savaşın olduğu yere, Karabağ'a gidelim. Geldiler ki Şuşanı vermişim. Ben onları bağışlayabilmedim. Dedim Şuşanı hiç cür vermək olmazdı. Çünkü bir tane yol var idi. O yolda bağlamalıydı. Murad dağından qeyri-mümkün idi. Bizim kurban olduğum o şəhidlərimiz, o sıldırım qayanı heç kim qalxanmazdı. Bizimkiler qalxdılar. Onlara kurban olum. Siz de sağ olun ki belə cavanlar gedirlər. Sağ olun ki ağbirçəklərimiz gedirlər. Bu yolu gelip görürlər. Gördüğünüz gibi savaşın ne kadar derin etkileri olduğunu anlamak için sadece sayılara bakmak yetmiyor. İnsanların gözlerinde kaybettiği umut, yüreğinde taşıdığı bir acı var. Kurban olduklarım var, şehit oldular, eləyirlər. Sağ olsunlar ki yerde kalanlar sağ olsunlar. Sağ olun ki siz ki bizi aparırsınız belə yerlere. Danışırsınız. Yok, herkes bunu eləyə Herkes bunu eləyə Ben fəxr eləyirəm ki yine de qayıdırıq biz bura. Fəxr eləyirik. Doğrudan da Şuşa Qarabağın konservatoriyası adlanırdı. Elə adlanır da indi də. Və Şuşanı biz qaytarmaqla elə bir Azərbaycanı dünyada tanıtdıq elədik ki biz varıq. O necə Prezident İlham Əliyevin söz var ya, Şuşa sen azadsan, sen qayıt ol. Böyük sözlerdi o, elə sözler değil. İşte burada topraklar kanla sulandı, evler yıkıldı ve aileler parçalandı. Burada Karabağ'da yaşayan bir amcayla birlikteyiz. Savaşın ne anlama geldiğini, bu topraklarda neler yaşandığını kendisinden dinleyelim. Gece yarısı başladılar. Bizi elə bir ki bizə vahimeye düşdük, çıxdıq, qaçdıq, topla tüfəngə ateşə tutdular bizi. Uşaqları, çocukları elə qətlə yetdi. Biz də qaçdıq. Sonra prezidentimiz yaxşı fikirlər elədi, fikirlər düşündü. Erməniyə yaxşı tutarlı cavab verdi, dəmir yumruğunu göstərdi. Ondan sonra da yaxşı oldu. 30 il yaşamadı. 30 il yaşamadı. 30 il demək olar ki biz yaşamamışıq. Evinizi terk etmek zorunda kaldınız. Terk etdik elə ki, evimizi terk etdik. 30 il demək olar ki biz yaşamadıq. Her şey bir anda oldu. Her şey bir anda oldu. Ay dostlar torpağım bağım var iken o bağa neye gerek yer korumursan sanı. Hoştur mənə ey gül, hoştur mənə ey gül, sən təki gülzar ilə yolmağın. Ay aman 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 aman. Hoşdur mənə ey gül, sən təki gülzar ilə yolmaq.
Bakü'den Karabağ'a geldik. Arkamda gördüğünüz Şuşa cezaevi 1. Karabağ Savaşı'ndan sonra Ermenilerin eline geçiyor. Daha önce Azerbaycan cezaeviydi burası. Haydi gelin cezaevini bir de yakından görelim. Maalesef arkadaşlar içeriye giremiyoruz. Şu anda kapalı. Daha önce açıktı burası ama fakat sanırım yeni asmışlar buraya. Bir uyarı ve kilit var üzerinde. Cezaevine giremiyoruz maalesef. Bu cezaevinde neler yaşandı bilemeyeceğiz. 1992 yılında cezaevi Ermenilerin eline geçtikten sonra buradaki toprakları için, vatanı için savaşan askerleri ve buradaki sivilleri cezaevinde esir tutmuşlar. Şu anda cezaevinin hemen önünde bir tane binaya giriyoruz. Bu bina büyük bir ihtimalle askerlerin kaldığı bir lojman olabilir. Bakın burada bir döşek var. Buranın üstünde yatan insanlar vardı. Bakın arkadaşlar burası büyük bir ihtimalle bir odaydı. Bu odada da bakın hala ranzanın demiri duruyor böyle parçası. Ve yerde şöyle döşek var. Görüyor musunuz? Bir konservenin kapağı arkadaşlar. Böyle hala duruyor. Büyük bir ihtimalle bir Azerbaycanlı asker eşinin adını yazmış böyle. Cihangir İlahe. Gerçekten korkunç arkadaşlar. Kim bilir burada neler yaşandı. Bakın burada bir askeri kamuflaj var. Çok eski. Burada bir yaşanmışlık var. Burada bir savaş olmuş. Bir çatışma olmuş. Həm türmə tərəfdən, həm bax bu qayalıqlarla qalxıbdılar. Özlərini heç də aparmayıbdılar. Bircə bıçaq aparıbdılar ki, nə deyirlər o, xəncər aparıbdılar. Onunla qalxıbdılar, eləyibdilər ki, buradan ermənilər onları gözləmirdilər. Bıçaqla değil mi? Bıçaqla çıkıyorlar. Bəli, o kapaşın deyirdi, əlbəyaxa. Onlar eləyirdilər. Bir də üstlərində avtomat var. Всё. Başqa nə var idi? Onu hamısı orada aşağıda atmışdılar. Onlar 3 dəstəyə bölündülər. Onlar burayla gəldilər ki, postları keçə-keçə gəldilər bura. Burada da 3 yerdən, bir yerdən qalxmadılar. 3 yerdən qalxdılar. Və ermənilərin böyrüncə keçəndə onlar yatmışdılar, onlar duymurdular. Onlar gözləyirdilər əsas yol. Əsas yol, biz İsa bulağına gəl, amma əsas yol vardı. Oranı minalamışdılar. Bunlar buradan qalxdılar, ona görə də Şuşanı minalaya bilmədilər ermənilər. Onlar gözləmirdilər. Ona görə belə qaldı Şuşada, yəni Ağdam kimi olmadı. Hə, bax buradan olan şücaəti, ölən öldü, gecə ilə də oldu elədi. Gecə ilə təsəvvür edin ki, nə vəziyyətdə idi. Orada bıçaqlanma getdi, bizimki öldü falan elədi. No qələbə çaldı elədilər. Və bunu bütün dünya, İsrail də daha məhətə qalmışdı ki, necə ola bilər ki, Azərbaycan əskəri şaşırmışlar. Daha bəli, bəli. Yəni imkansız bir şey bu. Həqiqətən imkansızdır. Siz baxın, bu dərə elə belə dərə deyil. Bu 1 metr deyil, 2 metr qurban olun, yavaş. Bax, təsəvvür elə yenə qeyri-mümkün. O çay enli çaydır. Təsəvvür edin ki, o enli çay necə görükür eləyir. Evet. Bildiniz? Bax. Azerbaycan askerleri gece yarısı buradan çıkmışlar arkadaşlar bıçaklarla. Buraya tırmanmışlar. Gece yarısı baskın düzenlemişler Şuşa'ya ve Şuşa'yı geri almışlar. Bəli. Bizim əskərlərimiz belədir. Eləcə də indi təyyarə qəzasında bizim pilotlarımız yenə də qəhrəmanlıq göstərdilər. Heç kim bacarmadığını elədilər onlar. Deyirlər ki, Rusiya dedi ki, güya ki, orada içində qaz balonu partlayıb, xeyr. Füzələrdən görükür ki, burada mərmi girib o tərəfdən çıxmışdı, eləmişdi. Yəni bu da qəhrəmanlıqdır ki, hər kəs, hər pilot onu eləyə bilməzdi. Onlar sakitləşdilər, bələdçimiz sakitləşdirdi, elədi. Hamısını yavaş-yavaş, yenə də onu bacarmadılar. Çünki sən zadını itirmişdi də təyyarə. Uçuşu itirmişdi, eləmişdi. Onunla beri gün neçə saat o fırandı. Və yenə deyirəm də, qurban olaram. Bizim xalqımız həqiqətən çox qəhrəman xalqdır. Həqiqətən də çoxdur. Özdəki vətənini sevən xalqdır. Hər xalq, hər cavan
belə getməz sevinə-sevinə. Siz görməmisiniz, uşaqlar sevinə-sevinə gedirlər. Canını hiçe sayarak. Deyirlər ki, öləndə şəhid olun. Qorxusuz. O yüzden deyirlər ki, təki şəhid olun mən. Evet. Bildiniz, o ki, zadına həvəsinə gəlir. Mənim qardaşım 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edibdi. Və Şuşanı buradan da çıxanda eləyəndə biz qəzəbləndik ki, necə çıxdınız oradan, necə qoydunuz elədiniz. Amma sağ olsun deyəndə Allah o dünyasını versin, Heydər Əliyev gəldi qaytardı buranı. Heydər Əliyev olmasaydı Azərbaycan hamısı getmişdi. Və sağ olsun bugünkü gündə İlham Əliyev, bizim prezidentimiz ki, öz siyasəti ilə, ağlı ilə, dərəkəsi ilə, yəni əsəbləşmə deyiləm, təmkinlə hamısını başa salır eləyir. Və onun sayəsində də sizin Türk xalqının bizə tərəf arxamızda durması, bildiniz, bu elə belə deyil. Bizim gücümüz var idi, amma arxamız yox idi. Bax, Türk xalqı, Rəcəb Erdoğan bizim arxamıza durmaqla biz bu qələbəni nail olduq elədik. Yəni, biz bir xalqıq. Deyir, iki millət, bir xalq, nəyə gəl, bir xalq, evet. İki millət deyirlər ha. Bax, budur. İndi biz bütün qardaşlar Türk birləşməliyik. Canımız aynı canlı ilə. Nə olsun ki, biraz dilimiz ayrı cürdür, amma bir-birimizi anlayan dildir. Tabii. Sənə qurban olsun. Umarım bu şeyler bir daha yaşanmaz. İnşallah. Hiç kimse istemez. Hiç kimse istemez. İnşallah. Nə sizdə, nəsə olsun, nə bizdə, ümumiyyətcə olmasın. Sülh olsun. Sülh isteyirik biz. Savaşın kazananı olmaz. Yok, olan masumları oluyor. Olan yaşlı insanlara, çocuklara oluyor. Bəli, köylülere ne oldu? Bütün köylüler, insanlar, yaşlılar, çocuklar demeden. Bəli. 3 övlad getdi. Yenə deyir ki, vətən sağ olsun. Biz belə xalqıq. Biz belə xalqıq. Bizim kinimiz yoxdur. Biz kinsiz biri. Sərsi gün nəsə deyəndə biz üzümüz güləcəyik. Biz kinsiz xalqıq. Amma yəni ki, başqa xalq, mən görürəm də ki, mən deyirəm ki, gəlin Azərbaycana, baxın necə böyüklərə hörmət edirlər. Başqa xalqda valla yoxdur, qurban oluram sizə, yoxdur. Yəni mən o Slavyan, nəvəmlərsiz yaşasınlar, mən demirəm onlar pislər, amma mənim xalqım mənim xalqımdır. Evet, aynen öyle. Herkeste olduğu gibi. Bəli. Onlar da istemez böyle bir şey olmasını. Tabii ki, kesinlikle tabii. Anneler, kadınlar, çocuklar ama var. yani mən Rusiyada görürəm də anneləri zadı edir. Necə uşaqlarını boşlayırlar. Maalesef şu anki zamanda da. Deyiri elə bil ətdir də, göndərilir ora nədir? 5 manat, 3 manat veriləcəklər. Evet. Bizim analarımız elə, bizim analarımız da 5 manata, 3 manata elə. Deyirlər, get vətəni qoru yenə. Və sağ olsunlar, yenə deyirəm, qalanlar, şəhidlərimizə də biz qurban olaraq siz. Var olun ki, siz də varsınız. Şu anda terk edilmiş bir eve giriyorum. Evin haline bakar mısınız? Burası resmen harap halde. İnsanlar burayı alelacele terk etmişler. Burası da evin banyosu. Şu anda bir evin sobası yanıyor. Hala burada yaşayan insanlar var. Evlerine geri dönen insanlar var şu anda. Ama şehir yeniden kuruluyor. Şehir yeniden restore ediliyor. Arkamda gördüğünüz Şuşa Kalesi. Şuşa Kalesi yıllarca buranın güvenliğini sağlamış. Ta ki 1992 yılında Ermenilerin eline geçene kadar. Ama şu anda tekrardan Azerbaycan topraklarına geçti. Arkamda gördüğünüz evlerin neredeyse tamamı bomboş, hiç kimse yaşamıyor. Hocalı'nın çıkışında bir yer burası, bir ilçe, o da Hocalı'ya çok yakın. Hocalı katliamını duymayan yoktur diye düşünüyorum. Gecenin bir yarısı tatlı güzel bir uykudasınız. Birden bir saldırı yaşandı. Evinizin hemen köşesine veya evinize bir roketin düştüğünü hayal edin. Ani bir ses ve çığlıklar. Ve bir daha bu arkamda gördüğünüz evinize
bir daha dönmeyeceğinizi düşünün. Sivilleri hedef alan bir saldırı savaş kurallarına aykırıdır. Hocalı'da vicdan sahibi herkesin tüylerini ürperten bir katliam gerçekleşti. Hocalı sakinleri bunu hiçbir zaman unutmayacak. Ermeni güçleri 1992 yılının 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gecede bölgedeki 366. alayında desteği ile önce giriş ve çıkışını kapadığı Hocalı kasabasında Azeri resmi kaynaklarına göre 83 çocuk, 106 kadın ve 70'ten fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 insan öldürülmüş. Şu anda arkamda gördüğünüz evin duvarını görüyor musunuz? Hep mermi izleri var. Gelin bunu biraz daha yakından görelim. Bu evde bir zamanlar bir aile yaşıyordu. Şu anda o aile evi terk etmek zorunda kaldı. Karabağ'a girmek için özel izin almanız gerekiyor. Öyle kafanıza göre Karabağ'a giremiyorsunuz. Özellikle özel bir araçla gelmeyi düşünüyorsanız kesinlikle yolu bilen biriyle mutlaka seyahat etmelisiniz. Çünkü arkadaşlar yollar çok kötü ve karma karışık. Bilen birinin sizlerin yanında olması daha sağlıklı olur sizin için. Bakın burası da terk edilmiş bir yer. Burası büyük bir ihtimalle bu evin deposu veya bir bodrum yeri olabilir veya malzemelerin konulduğu yer de olabilir. Şu anda gördüğünüz bütün ev terk edilmiş halde. Hayalet şehir. Hiç kimse yaşamıyor. Normalde benim bu evlere girmem kesinlikle yasak. Bakar mısınız? Çok uzun süredir kullanılmıyor bu evler. Hatta böyle yosun tutmuş, çimler falan çıkmış betonun içinden. Şu anda bu gördüğünüz ev terk edilmiş halde. Bakın burada da mermi izleri var. Burada da bir çatışma yaşanmış. Kapıyı dahi kapatamamışlar. Kapatmaya bile fırsatları olmamış. Olaylar yaşandığı gibi burayı terk etmişler. Maalesef çok kötü olaylar yaşandı. Keşke bu olaylar hiç yaşanmasaydı, insanlar ölmeseydi, çocuklar, yaşlılar, aileler yok olmasaydı. Maalesef çocuklar, yaşlılar ve insanlar vefat etti.